Erdogan. Erdogan. President. Erdoğan. Erdogan. Yes, Erdoğan. Erdoğan. Fine. Burası ata toprakları biliyorsunuz. Her yerde Cengiz Han'ın heykellerini göreceğiz. Aleykümselam. Merhaba. Muslim. Müslim. Oh, I am Müslim. Gerçekten Ulanbator beklediğimin çok üzerinde modern çıktı arkadaşlar. Fırınlanmış bir kuzu etiymiş bu arkadaşlar. Çeşitli garnitürlerle beraber servis ediliyor. Arkadaşlar kaldığım yeni hostelden yeni şehir ve yeni ülke Ulanbator, Moğolistan'dan herkese selamlar. Bugün geldim Güney Kore'den, gelir gelmez uyumuşum. Çünkü akşam havalimanında geçirdim. Şimdi şuradan bir dışarı çıkmamız gerekiyor. Evet. Ben de sizlerle beraber ilk defa şu anda dışarı çıkıyorum. Evet. Problemsiz bir şekilde kendimizi dışarı attık. Abi merhaba tekrardan. Ben etrafı gezeceğim, biraz video çekeceğim. Görüşürüz sonra. Burada Azerbaycan Türk'ü bir abiyle tanıştık. O da benim hostelde kalıyor. Hostelden çok mutlu olduğunu, çok memnun olduğunu anlattı bana gelir gelmez. Valla çok güzel bir uyku çektim arkadaşlar. Zaten bir hostele girdiğinizde güzel bir şekilde uyuyabiliyorsanız o hostel güzeldir. Yataklar harika. Etraf tertemiz. Sizlere zaten gösteririm mutlaka ilerleyen vloglarda. Dış cephesi şöyle gözüküyor. Normal bir ev gibi arkadaşlar. Çalışan arkadaş da harika. Kendisinin WhatsApp numarasını da aldım. Bana hani farklı yerlere gitmek istediğimde yardımcı olacağını söyledi. Güzel bir yer burası. Tavsiye ediyorum sizlere. Ulanbator'un merkezinde bulunuyor. Şimdi arkadaşlar giydik kalın montları, kazakları. Ben bu coğrafyaya Kasım ayında geldim. 27 Kasım'dı yanılmıyorsam. Tayland, Bangkok'a uçtum. Ve bu döneme kadar gezdiğim her yer genellikle sıcaktı. Özellikle tabii ki de Tayland, Vietnam ve Filipinler tam anlamıyla sıcaktı arkadaşlar. Japonya ve Kore'nin de güzel bir mevsimine yetiştik. Fakat sabah burada bir indim. Yaz mevsiminde olmamıza karşın arkadaşlar buz gibi. Dondum. Bir de benim kıyafetler tabii ki de birazcık daha böyle ince. Hani daha yazlık konseptli kıyafetler. Buraya bir indim. Aman dedik nerelere geldik. Şimdi buradan bir çıktım. Şu an akşamüstü ilk günüm sizlerle beraber bu videoda arkadaşlar şehri doğaçlama bir şekilde keşfedeceğiz. Buralarda neler var, neler yok, neler oluyor. Buraya nasıl geldim? Moğolistan bizden vize istiyor mu? İlk intiba olarak Moğolistan'ı beğendim. Where are you from? Okay, I am from Türkiye. Türkiye. You know Türkiye? Turkey. Yeah, Turkey. What's your name? I'm Muhtar. Muhtar. Yeah. Yeah, my name is Berk. Bye. Berk. Nice to meet you, Muhtar. Nice to meet you too. Thank you. Bye bye. Burada da hemen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Kendileri nereli olduğumu merak ettiler. Bunlar galiba arkadaşlar Rusya'da daha çok görüyorduk değil mi? Matruşka bebek deniyor. Şöyle iç içe birbirine gelip çıkıyor. Buralarda böyle şu anda benim kaldığım yerde kıyafet alabileceğimiz özellikle biraz daha böyle hanımefendilere yönelik mağazalar var. Ben buraya gelmeden önce de okumuştum. Ulanbator'un trafiği meşhur arkadaşlar. Buraya saat kaçta gelirseniz gelin, akşam da olsa gündüz de olsa her zaman bu şekilde trafik var burada. Biz de havalimanından 30 kilometrelik bir yolu yaklaşık 1 saat 20 dakikada 1,5 saatte geldik trafikten ötürü. Yani buraya geldiğinizde sizleri büyük böyle güzel bir trafik karşılayacak. Moğolistan'da toplam 3 milyon kişi yaşıyor. Bunun yarısı Ulanbator'da arkadaşlar. Yani ülkenin kalbi Ulanbator. Bu tarz görebileceğimiz buradaki tek büyük şehirde aynı zamanda Ulanbator'muş. Otobüs yolculuğu ile buraya gelirken sizler şu anda görüyorsunuz. Böyle ovalar, dağlar ve atlar arkadaşlar. Moğolistan bir at ülkesi. Neden böyle diyorum? Yine burada 3 milyon insan yaşarken yaklaşık olarak 4,5 milyon at varmış burada. Yani insan başına düşen at sayısı neredeyse 1,5. O yüzden inşallah ilerleyen videolarda sizlerle beraber oraları da gezeceğiz. Oraları da göreceğiz. Yine Ulanbator'un gezilmesi gereken önemli yerlerini de gezeceğiz arkadaşlar. Burası ata toprakları biliyorsunuz. Her yerde Cengiz Han'ın heykellerini göreceğiz. Bütün bunlara da ilerleyen videolarda değineceğiz umarım. Vallahi yataktan kalktım, yalan yok arkadaşlar. Hemen üstümü giydim, kendimi dışarı attım.
Böyle ilk anımı, ilk günümü, ilk akşamüstümü sizlerle paylaşmak adına. Çünkü bu ülkenin çok merak edilen bir ülke olduğunu biliyorum. Ben de çok merak ediyorum. Burada böyle bol bol video çekeceğiz arkadaşlar. Günlük vloglar çekeceğiz. Yine biraz daha böyle farklı, bilgi verici amaçlı ve farklı coğrafyalara gittiğimiz videolarda umarım çekeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Güzel bir seri olsun bizler için. Buranın yerel para birimi arkadaşlar Moğolistan Turiki olarak geçiyor. Üzerinde yine Cengiz Han'ın figürleri var bu paranın. Zaten sizlere az sonra da parayı gösteririm. Şu andaki güncel kur değeri ise 1000 Moğolistan Turiki yaklaşık olarak 10 Türk lirası yapıyor arkadaşlar. Burada bozuk para yok. Ben yaklaşık bir 4,5-5 bin Türk lirası çektim. Bir sürü kağıt param oldu. Gerçekten böyle yüksek miktarda sizlere kağıt para veriyor. Yani tabii ki de daha hani etrafı ucuz mudur, pahalı mıdır yahut diğer gittiğimiz ülkelerle kıyaslayacak düzeyde bir alışveriş içinde bulunmadım arkadaşlar. Fakat böyle birazcık işte Carrefour var burada. Carrefour'u gezdim. Birkaç markete baktım. Fiyatlar bana Güney Kore'den şimdilik daha normal geldi. Biliyorsunuz Güney Kore'de yeme içme arkadaşlar birazcık yüksekti. Bunun problemini yaşamıştık. Burası Koreli turistlerin tercih ettiği bir ülke, bir şehir. Hemen bizleri zaten Kore turistleri Kore restoranı karşıladı arkadaşlar. Buraya ben Güney Kore Busan'dan tek yön bir uçuşla geldim. Benden bir dönüş bileti istedi arkadaşlar. Güney Kore'den çıkarken hatta epey bir sisteme dahi girdi. Ne kadar kalacağımı sordu. Yani Güney Kore'de oradan çıkarken sizden bunları isteyecekler. Ülkeye girerken de yine aynı şekilde bana ne kadar gün kalacağımı ve nerede konaklayacağımı sordu. Kapıdaki pasaport görevlisi hanımefendi. Ve problemsiz bir şekilde arkadaşlar 1 aylık vizemi aldım. Yani herhangi bir ücret yahut e-vizeye ihtiyaç duymuyoruz buraya gelirken. Bunların da bilgisini vermek istedim. Yine bu havalimanından şehir merkezine ulaşmak için otobüsler var arkadaşlar. Otobüslerle beraber havalimanından şehir merkezine de 15.000 Moğolistan parasına, o da yaklaşık olarak 200 Türk lirası gibi bir şey yapıyor, ulaşabiliyorsunuz. Gayet kolay, pratik, zaten oldukça ufak bir havalimanı. Ben yine sim kartı bir Moğol hanımefendi, beni orada böyle ikimiz yan yana oturuyorduk, sabah otobüsü bekliyorduk. Ben de dedi bir tane fazla sim kart var, ister misin? İsterim. Yani ne kadardır fiyatı? Yani Türk lirasıyla arkadaşlar yaklaşık olarak 210-200 Türk lirasına burada 15 GB yaklaşık da sanırım 15 gün geçerli bir sim kart aldım. Benim işimi fazlasıyla görecek. Zaten kaldığım yerde de arkadaşlar sim kart mevcut. Çok fazla internette de işim yok. En azından bir haritalar uygulaması çalışsın. Gerisi zaten problem değil benim için. Bu arada arkadaşlar ilk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Hey, hello, yes. How are you? I am good, you? I Thank you. help my friend. I'm Yeah. stuck in traffic. Yeah. I have to get to the airport. Yeah, I know. Bu arkadaş bizim sabah beni buradan havalimanından buraya getiren arkadaşım otobüsteki. Kendisine dedim hani benim ilerleyen süreçte yine farklı bir ülkeye biletim olabilir Ulanbator'dan arkadaşlar. Şu an tam daha ne yapacağıma karar vermedim. Otobüs nereden kalkıyor diye sordum kendisine. Hani şehir merkezinden havalimanına gitmek için. Dedi bak buradan kalkıyor ama dikkat et çok trafik oluyor. Şimdi yine bana onu söylüyor. Bak diyor trafiğe bak sana söylediğim gibi. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Kurt gibi açım. Moğolistan'da koyun eti meşhur arkadaşlar. Burası bir et cenneti. Yani her eti tüketiyorlar neredeyse. At eti olsun, koyun eti, inek eti. Hatta bir bilgiye denk geldim. Tabi birazcık eskiden yazılmış olabilir. Hani şu andaki doğruluğu anlamında tam emin değilim fakat koyunun 20 dolar olduğunu okudum. Yani burada ete ulaşmak oldukça ucuz arkadaşlar. Bol bol et yiyeceğiz inşallah. Şöyle bizim damak tadımıza uygun, bizlere uygun lezzetler olacak Moğolistan'da. Burada bir restoran araştırdım. Bizdeki böyle Eskişehir'de yapılır. Şu anda adı aklıma gelmedi. Çiğ börek. Çiğ börek tarzı bir lezzetleri varmış. Koyun etli böyle soğanlı yapıyorlarmış. Şimdi o restoranı bulmak için etrafı geziyorum. O restorana doğru gitmek istiyorum. Ve böyle ilk gözlemlerimi Moğolistan nasıl bir yer? Burada insanlar nasıl? Birazcık böyle buna bakmaya, çözmeye çalışıyorum. Siz ilk hissiyat olarak nasıl buldunuz? Yorumlarınızı da çok merak ediyorum arkadaşlar. Burada valla kafeteryalar var, restoranlar var, alışveriş merkezleri var.
Şu anda böyle oldukça gelişmiş. Yine hanımefendiler ve beyefendiler oldukça şık. Tabii havanın soğuk olmasıyla beraber birazcık böyle kalın giyinmiş onlar da. Gayet güzel, modern, tertemiz bir şehir bizleri karşıladı. Thank you. Taxi. Ha, taxi. But traffic is very bad. Bus. Bus. Okay. Ha, bus okay. Okay. Maybe I Bus on time. on time. Okay. What's your name? Muhirden. Muhirden. My Turk name tadi nakal. Berk. Turkish name. Yes. Berk. Yes. Bak. Erdogan. Erdogan. President. Erdoğan. Erdogan. Yes, Erdoğan. Erdoğan. Fine, fine. TV. TV. Yes. News. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye bye. I'm Russia. Okay, you like I'm Russia. Russia. Like. Like, okay. С праздником День Победы. Russia победил. Thank you. Bye bye. Arkadaşımız beni yolda çevirdi. Sen dedi Rus musun dedi. Yok dedim, ben Rus değilim. Türkiye'den geliyorum. Aa tamam dedi. Ben dedi Rusya'yı çok seviyorum dedi. Tamam dedim. Bir de kendisine hazır arkadaşlar yakalamışken bir de yol sordum. Sağ olsun kendisi bana yardımcı oldu. Otobüsle gidebilirsin dedi. Lakin aleykümselam. Merhaba. Muslim. Müslim. I am Müslim. Vallahi harikalar arkadaşlar. Bakın geldi bir sarıldı kendisi bana. Türk olduğumu duyunca tabii hemen İslam dedi. Ben de Müslümanım dedi arkadaşlar. Halk müthiş ya. Vallahi özellikle Japonya ve Güney Kore'den gezdikten sonra orada arkadaşlar biraz daha böyle mesafe vardı insanlarla tabii ki de aramızda. Burada o mesafeler tamamen kalktı. Gelir gelmez bunu hissettim. Yani girdiğim her yerde insanlar yardımcı oluyor, sohbet ediyorlar. Türkiye'den geldiğimi duyunca çok seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Ekstra mutluyum o yüzden şu anda böyle. Enerjim çok yerinde arkadaşlar. Moğolistan'ı ilk hissiyat olarak gerçekten çok sevdim. Yani beyefendi Rus'u çok seviyor. Çok büyük bir araştırma imkanım olmadı. Tabii ki de bunlara ilerleyen vloglarda hep değineceğiz. Fakat böyle gezdiğim binalar, gördüğüm yerler, bir de beyefendi de şu anda bu düşüncede etkili oldu. Burada Ruslar arkadaşlar birazcık seviliyor anladığım kadarıyla. Birazcık burada Rus hayranlığı sürüyor. Çünkü burada hatta Sovyetler Birliği zamanında hayatını kaybeden askerler için yapılmış bir anıt dahi var. Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Bunlara değineceğiz, araştıracağız, sizler için okuyacağız. Çünkü gerçekten Moğolistan gerek tarihiyle gerekse biliyorsunuz Moğol'un yayılmacı politikası gereği tarih derslerinden bunları hatırlarız. Çok farklı bir devlet, çok farklı bir ülke burası. Bakın karşıda hemen bizleri Turkish Fashion karşıladı. %50'de bir indirimi varmış. Hemen şu karşıda görüyorsunuz. Benim gitmek istediğim restoran arkadaşlar Sukbatar Meydanı'na oldukça yakınmış. Sukbatar Meydanı neresidir? Buranın en önemli, en turistlik, en merkezi meydanlardan bir tanesi. Hatta en önde geleni. 2023'te resmi adıyla Cengiz Han Meydanı olarak değiştiriliyor. Fakat hani halk buna karşı çıkıyor arkadaşlar, istemiyor. O sebeple hala burada Sukbatar Meydanı demeye devam ediyoruz. Moğolistan'ın kurucu liderlerinden Damdin Sukbatar'ın at üstündeki heykeli bu meydanda bulunuyor. İsmini de zaten buradan alıyor arkadaşlar. Yine Cengiz Han, Ögedei ve Kublai Han'ın heykelleri de bu meydanın, bu sarayın önünde bulunuyor. Burada bir devlet sarayı da mevcut. Parlamento binası, Ulusal Tarih Müzesi, Moğolistan Devlet Operası ve Blue Sky Tower. Tam olarak şu anda karşımızda görmüş olduğunuz bu modern arkadaşlar rezidans da yine bu meydanın çevresinde bulunuyor. Bu meydanı videolarımda yahut sizler buraya geldiğinizde çok göreceksiniz arkadaşlar. Çok gideceksiniz, çok uğrayacaksınız. Çünkü buranın en hareketli, gerek gençlerin, gerek yerel halkın, gerekse turistlerin ilgisini çeken, onların oturduğu, zaman geçirdiği bir meydan burası. Bizler de şimdi o meydanı ilk kez göreceğiz. Ben de sizlerle beraber ilk kez göreceğim. Ve hemen arkasından da artık ilk Moğol lezzetlerimizi tatmaya başlayacağız. Çok heyecanlıyım Moğol lezzetlerimi tadacağım için. Et yemeyi seven biri olarak arkadaşlar, buradaki lezzetleri sizlere objektif bir biçimde göstermeye, sunmaya çalışacağım. Beğendiysem beğendim, beğenmediysem beğenmedim. Ama güzel çıkacağını düşünüyorum. Yani çünkü burası arkadaşlar
tam anlamıyla bir et cenneti. Sizlere videonun başında da belirttiğim gibi. Yani çok fazla sayıda hayvan var. Bu insanların hala bir kısmı yarı göçebe halinde yaşamaya devam ediyor. Hello hello. Tam el sallıyordu. Kadrajdan çıktı. Ve meşhur meydanımıza ulaştık arkadaşlar. Oo, büyük bir kalabalık var burada. Bu meydan aynı zamanda sosyal etkinliklerin, devlet kutlamalarının, törenlerinin yapıldığı yer. Bugün de anladığım kadarıyla yine bir tören burada mevcut arkadaşlar. Bir bakarız meydanda ne oluyor, ne bitiyor. Çok hafif de olmasa trafik kurallarına uyulmayabiliyor burada arkadaşlar. Güzel ya, özlemişim, sevdim bunu. Yani kırmızı ışık yanıyor ve kimse yoksa geçelim arkadaşlar karşıya. Neden bekliyoruz? Biliyorsunuz Japonya'da, Güney Kore'de bekliyorduk, özellikle Japonya'da. Gecenin bir yarısı yol bomboş olsa dahi bekliyorduk. Hemen şurada arkadaşlar Mongolia hoş geldiniz yazıyor. Türkçe'de yazmışlar. Burada bir city tuvalet mevcut. Ücretsiz bir şekilde buradaki tuvaleti kullanabiliyoruz. Evet, şu anda meydana geldik. Etrafta polisler var. Tek tük de olsa arkadaşlar buradaki güvenliği sağlıyorlar. Biz bu meydanları birazcık nereden biliyoruz? Nereden alışığız? Balkanlardan arkadaşlar. Balkanlarda da bu tarz meydanları görüyorduk. Gerek Üsküp'te gerek Arnavutluk Tiran'da birazcık o Yugoslavya etkisini hissediyorduk. Burada da aslında yine bu meydanların Sovyet etkisiyle yapıldığını düşünüyorum. Biraz benzerlik gösteriyor şu anda Balkanlara. Güzel bir müzik dinletisi var burada. Tertemiz ama. Şöyle bir meydanı sizlere panoramik göstereyim. Harika binalar, harika bankalar. Blue Sky hemen karşımızda. Şurada bir konser alanı, bir etkinlik alanı kurulmuş. Fakat henüz şu anda tam anlamıyla arkadaşlar bitmemiş. Büyük ihtimal yarın akşam olabilir bu. Bunu da internetten araştırırız. İnsanlar bu şekilde oturmuşlar arkadaşlar. Burada müzik dinliyorlar. Bu meydanın sağ solu çevresi hareketli kafelerin, barların, restoranların olduğu kısım. Şurada da çok güzel bir yeşil alan yapmışlar. Yine orada da insanlar oturmuş. Çocuklar toplarını oynuyor. İnsanlar sohbetlerini, muhabbetlerini gerçekleştiriyorlar. Burası da saray. Gerçekten Ulanbator beklediğimin çok üzerinde, modern çıktı arkadaşlar. Etraf tertemiz gözüküyor. Caddeler evet kalabalık, bir trafik söz konusu fakat belli bir düzen içinde devam ediyor bu trafik. Yani sokakları görüyorsunuz misler gibi. Arkadaşlar çok tarz, çok şık. Bakın şuradan bir askeri üniformalı arkadaşımız geliyor şu anda. O da oldukça şık. Genelde burada Toyota kullanılıyor diye okumuştum. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 Toyota diye gidiyor arkadaşlar. Burada Toyota marka araçlar seviliyor. Toyota görmeyene kadar devam edeceğim, yürüyeceğim. Hala Toyota görmeye devam ediyorum. Yok, sonsuz bir Toyota devam ediyor. Evet arkadaşlar, bu restoranı arıyordum. Buldum, şöyle gözüküyor. Güzelmiş, fena değilmiş. İçeride güzel Moğol lezzetleri varmış. Şöyle bir beraber deneyimleyelim bakalım.
Bakar mısınız? Çok güzelmiş girişi. Restorana geldim, oturdum. Çok şık, çok güzel bir restoran. Çalışan arkadaşlar da gerçekten çok kibarlar. Kendime güzel, lezzetli bir et söyledim arkadaşlar. Tabii ki de Moğolistan'a gelip de et söylemeden olmak. Şöyle fırınlanmış bir kuzu etiymiş bu arkadaşlar. Çeşitli garnitürlerle beraber servis ediliyor. Yanında yine buraya özgü şöyle pide diyebiliriz bunlara. Lavaş gibi bir şeyler diyebiliriz. Et şöyle gözüküyor. Oldukça büyük bir porsiyonmuş. Şimdi hemen sizlerle beraber ilk tadıma geçmek istiyorum. Bakalım nasıl bir lezzet. Evet. Fırınlanmış kuzu eti. Şöyle arkadaşlar. Enfes. Türkiye'de böyle güzel bir yere gidersiniz. Bir fırınlanmış kuzu eti yersiniz ya. Aynı lezzetin çok daha güzelini yiyorum şu anda. Çok mutluyum arkadaşlar. Uzun zamandır bu kadar lezzetli bir et yememiştim. Şöyle sizlere tekrardan yakından göstereyim. Restoran da çok şık. Bakın şu şekilde. Güzel bir kalabalık var. Çok boş değil. Yine aynı şekilde dekorlar vesaire de oldukça güzel. Ben bunun tadını çıkartayım. Fiyatı merak ettiğinizi biliyorum. Çıkışta konuşuruz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam saatlerini yapmışız. Hava iyice soğumaya başladı burada. Hava buz gibi şu anda. Çok güzel bir yemek yedik sizlerle beraber. Benim de Moğolistan'daki ilk yemeğimdi. Çok mutlu ayrıldım. Çok lezzetliydi. Bizim damak tadımıza çok uygun. Büyük de bir porsiyondu arkadaşlar. Gayet yeterliydi. Yanında bir soğuk içecekle beraber toplamda 430 Türk lirası verdim fırınlanmış kuzu eti için. Mutlu ayrıldım oradan. Şimdi kendimi tekrardan şöyle sokaklara attım. Akşam saatlerinde bakalım Moğolistan, Ulanbator'da neler oluyor, neler bitiyor. Tabii ki de buranın halkı soğuğa alışmış arkadaşlar. Burada soğuk olması havanın dışarı çıkmamak için bir engel değil. Bu insanlar çünkü çok daha soğuk havalarda yaşıyorlar burada. Tabii benim gibi böyle Tayland'dan, Vietnam'dan, Filipinler'den gelince bu soğuk ister istemez bir etkiliyor. Müthiş bir trafik var. Günün her saati arkadaşlar burada bu trafik oluyormuş. Mesela havalimanına gideceksiniz. Normalde 2-2,5 saat önce gitmek yeterli oluyor. Burada eğer otobüse binecekseniz bir 3 saat önceden, 4 saat, 5 saat önceden çıkmanız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü özellikle bir de yoğun zamana denk gelirseniz bu trafik daha da fena oluyormuş. Tamamen duruyormuş, kilitleniyormuş. Trafiğin yoğunluğu devam ediyor. Ben şehre ilk geldiğimde burada şu görmüş olduğunuz kafede güzel bir kahve içtim. Güzel bir de kruvasan yedim. Çok güzel bir kafe. Hatta ilerleyen süreçte buraya gelip tekrardan oturmayı ve burada çalışmayı düşünüyorum. Tabii akşamın bu saatlerine doğru kapanmış vaziyette arkadaşlar. Yine yan tarafta bir AVM var. Para bozdurma işini bu AVM'den yapabiliyormuşuz. Market olarak pek Tayland ve Vietnam'da görmediğimiz fakat Japonya ve Kore'de çok sık karşılaştığımız bir yer arkadaşlar bu. Ju diye geçiyor. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Genelde bunlar 7/24 açık oluyordu diğer gezdiğimiz coğrafyalarda. Burada da açıktır diye tahmin ediyorum. Şehir ilk hissiyat olarak güvenli mi? Aklınıza bu soru geliyor olabilir. Moğolistan güvenli bir ülke mi diye. Genel itibariyle ben gittiğim ülkelerde, gittiğim şehirlerde şöyle bir dışarı dolaşınca anlayabiliyorum artık az çok o şehrin ne kadar güven verici yahut güven verici olmadığını. Açıkçası Moğolistan'a geldiğim ilk andan itibaren herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım arkadaşlar. Bana şu ana kadar oldukça güvenli geldi. Hani hiç bir problem olmadı burada. Dolandırılmaya çalışmadım. Tam aksine insanlar çok yardımsever, çok iyiler. Kimden yardım istediysem bu zamana kadar bana yardımcı olmaya çalıştılar. Restoranlarda, kafelerde kredi kartı geçiyor, bizdeki kart. Hatta burada pandemiyle beraber ortaya çıkan bu dokunmatik temassız olayı çok uzun yıllardır zaten varmış. Fakat konaklama yerlerinde kredi kartı geçmiyor arkadaşlar benim
Anladığım kadarıyla benim kaldığım yerde de geçmiyor. Ben Han Bank'tı yanlış hatırlamıyorsam. Hank Bank olabilir. Havalimanından belli bir miktar para çektim. O işi öyle hallettim. Hani burada herhangi bir şekilde şu an döviz bozdurmadım. Yalnızca cebimde birazcık Kore parası da vardı. Yine aynı şekilde Güney Kore para birimi olan won'u da havalimanında bozdurdum. Hani bu ikisiyle alakalı da herhangi bir problem yaşamadım şimdilik. Burada artık akşamı bayağı bir ettik. İnsanlar yavaş yavaş evlerine doğru gidiyorlar. Kimileri arkadaşlar oturuyor şu anda. Kafelerde arkadaşlarıyla sohbetler, muhabbetler ediyor. Ben ilk hissiyat olarak Moğolistan'ı gerçekten çok sevdim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kafe dükkanı buldum. Güzel gözüküyor. Gerçi kapanma saatine az kalmış ama bir soralım bakalım. Açıksa bir de tatlı yiyelim, kahve içelim. Allah içim ısındı. Dışarısı buz gibiydi arkadaşlar. Çok güzel bir kafe buldum şimdi. Kendime bir tatlı bir de kahve söyledim. Çok da güzel bir yermiş. Çalışan hanımefendi kız arkadaşımız da çok tatlı gerçekten. Burada şimdi gittiğim 3-4 yere gittim farklı. Kafe, restoran tarzı. Hepsinde çalışanlar muhteşemdi, ilgiliydi. O sebeple ekstra mutluyum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir tatlı bizleri bekliyor. Güzel sıcacık kahvemiz ve tatlımızla yavaş yavaş günün sonuna gelelim. Tatlı şöyle gözüküyor arkadaşlar. Çikolatalı güzel bir tatlı. Şöyle bir kahvemiz geldi. Bilerek plastik bardakta istedim ki kalkınca da devam edebileyim. Bir de buradaki güzelliğe bakar mısınız? Tarçın geldi arkadaşlar. Biz buna Türkiye'den alışız. Burada da demek ki tarçın kullanılıyor bu şekilde. Kafeden çıktım. Çok güzel bir kahve. Hatta kahvemin kalanı elimde hala devam ediyorum. Görmüş olduğunuz tatlı da bir cheesecake. Rusian cheesecake diyordu, yani Russia cheesecake diyordu. Çok da lezzetli, böyle farklı bir tadı vardı arkadaşlar. İçinde şu an adı aklıma gelmeyen ama sevdiğim bir lezzet olan cheesecake'ti. Toplamda da bu ikisi için, yani bir kahve ve bir de cheesecake için 5.15 Amerikan doları gibi bir şey ödedim arkadaşlar. Yani 210 Türk lirası, 19.000 Moğol parası. Fiyat performans olarak güzeldi. Havalimanından direkt kalacağım yere, konaklayacağım yere ulaştım otobüste. Hiçbir yer görmeden, hiçbir yer gezmeden direkt tekrardan kamerayı alıp otelimden sizlerle beraber çıkış yaptık. Sizlerle beraber birazcık böyle Moğolistan, Ulanbator'u keşfetmeye çalıştık. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. İlk intiba olarak nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Moğolistan serimiz başladı. Moğolistan serimiz umarım çok güzel ilerleyecek. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yine abone olmayı unutmazsınız, ekstra sevinirim. Valla ben çok heyecanlıyım bu ülke için. Çok güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Çok farklı özel deneyimler yaşayacağımızı hissediyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bakın otobüsler oldukça yeni ve şık gözüküyor.